Herkese merhaba. Ee, Yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarot kartlarının gizemli dünyasına yeni bir yolculuk yapacağız. Kariyerimizde bizi neler bekliyor onu soracağız. Ama öncelikle Celal arkadaşımın bir isteği vardı. Tütsü yakalım, mumlarımızı yakalım, rahat rahat bakalım diyordu. Onu bir yapalım. Şuradan bir tütsü seçeyim. Güzel kokan bir şey olsun. Bu arada duyduğunuz ses kedimin sesi. Merak etmeyin. Tuhaf sesler duyabilirsiniz, zaman zaman ondan geliyor. Şimdi yakalım tütsümüzü. Celal'e de buradan selam olsun. Ayrıca Mehmet ilk videonun altına yorum yapmıştın, gördüm. Evet, senin ismini vereyim bu sefer. Hatta şöyle yapacağım. Bir sonraki açılımların herhangi birinde senin adına kart çekeceğim. O yüzden hepsini seyretmen gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Önce niyet edeyim kartlarımı karıştırıp. Tütsümüz söndü, onu bir daha yakalım. En yüksek frekanstan en doğru bilgi için, bilmemiz gerekenleri görmek için niyet ediyorum. Şimdi önce tütsümüzü tekrar yakalım. Erken söndürdük. Hatta unumuzu da yakmayı beceremeyelim. Şöyle onu da yakalım. Çok da güzel kokuyormuş. Şimdi hep beraber derin bir nefes alalım. Gevşeyelim. Çünkü tarot yolculuğumuza başlıyoruz. Şimdi biraz bunları kaydıracağım. Meyve suyumdan da bir yudum alacağım. Şimdi soruları sorarak açılma başlıyorum. İlk kartımız, kendi işime başlamalıyım mıyım? Bir işe girmek istersem ona adım atmalı mıyım? Bu tarz çoğaltabilirsiniz. İşinizle ilgili herhangi bir yeni adım atmanız gerekmediğini soralım. Ortaklık gerekir mi? İnsanlar bu duruma ilgi gösterirler mi? İşin olumlu ya da olumsuz tarafları birazcık aşağıya doğru çekeceğim. Görünebiliyor mu? Evet, görünüyor. Peki, süper. Şimdi 5. kartımız. Bu adımı atmak için yapmam gereken değişiklikler ya da yapmam gereken herhangi bir değişiklik var mı? Varsa neler? Almam gereken sorumluluklar. Beni neler bekliyor? Umarım sıralamayı karıştırmamışımdır. Bu iş bana kazandırır mı? Hangi ulaşım tekniklerini kullanmalıyım? Nasıl teknikler kullanmalıyım bu işi geliştirmek için? Ve son olarak da sonuç kartımız olsun. Sonuç kartımızı da sola koyarım. Şimdi
Kendi işime yapmalı mıyım? İşimde yeni bir atılım yapmalı mıyım? Bu işle ilgili bana ortaklık gerekir mi? İnsanlar ilgi gösterirler mi? Bu işte potansiyel var mı? İşin olumlu ya da olumsuz yönleri. Yapmam gereken değişiklikler neler? Almam gereken sorumluluklar neler? Beni neler bekliyor? Bu iş bana kazandırır mı? Hangi teknikleri kullanmalıyım? Hangi şekilde ilerlemeliyim ve sonuç kartı. Şimdi çok hızlıca bir deste daha mı seçsem? Peki şimdi kartlarımızı açalım ve yavaş yavaş başlayalım. Kaydırayım. Dar alanda kısa paslaştık. Tabii benim kağıtları açamamama çok gülmüş arkadaşlarım. Sizi güldürmeye devam edeceğim. Çünkü masanın üstünde kaymıyorlar. Öyle bir durumu var. Valla büyük arkana kartları çıkıyor. Sonuç kartına da bakalım. Bize nasıl mesajlar verecek? Evet, yine gülüyoruz. Çeviremedik. Şöyle yapayım. Zor da olsa. Peki. Şimdi ilk sorumuzdan başlıyorum. İlk sorumuz, kendi işime başlamalı mıyım? Ya da işimde yeni bir adım atmalı mıyım? Şimdi ilk kartımız kupa üçlüsüyle beraber biliyorsun kartı gelmiş. Cevabınız bildiğiniz bir soru olduğunu söylüyor bu kart bana. Aynı zamanda kupa üçlüsü yeni bir iş ortamında sizi destekleyici bir karttan bahsediyoruz. Uyumlu bir sosyal çevrenin içine girdiğinizi ya da bunun içine gireceğinizi gösteriyor bu kart bana. Atacağınız adımlarla ilgili başarılı olma durumundan bahseder, fakat ortaklı durumlardan da bahseder. Yani ikinci sorumuz aslında bakarsanız ortaklı bir işe girip girmemeniz konusunda olsa da bu kart zaten öncesinde bunun mesajını verdi. Yeni işinizde başarıya ulaşma ve bundan büyük memnuniyet duyma potansiyelinden bahsediyor. Sizin karşınıza çıkacak, şu aralar çıkacak fırsatların sizi geliştirmeye ve potansiyel olarak yükseltmeye eğilim gösterdiğini söylüyor. Yeni fırsatlar, yaratıcı projelerde yer alma fırsatları, yeni fikirleri hayata geçirme şansı sunduğunu söylüyor bu kart bize. Yani yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz yeni bir işten bahsettiği gibi olumlu gelişmelerin habercisi. Bu anlamda adım atmaktan çekinmeyeceğiniz bir süreçte olduğunuzu ve aslında zaten yanında çıkan kartla da siz bu deneyimi hissediyor olmalısınız şu anda kendi içinizde. Bu adımı atıp atmama konusunda aslında cevaplarını bildiğiniz bir süreç yaşıyorsunuz ama belki yani sezgilerinizin size yol gösterdiği bir süreç yaşıyorsunuz zaten ve olumlu çıkmış bir adım atmayı düşünüyorsanız ya da yeni bir iş
yani mevcut bir işiniz varsa ve e, yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir ihaleye girmek ya da ne bileyim yeni bir atılım yapmak istiyorsanız doğru bir süreç içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Şimdi bu işte ortaklık nasıl bakılması gereken bir durum. Ee, illa yeni bir iş kurmak anlamında değil, ona ilave olarak gireceğiniz başka bir işte ortak adımlar atacağınız insanlar olmalı mı diye sorarsak, bunun sorunun cevap zaten bir önceki karttan gelmiş olmasına rağmen tılsım kraliçesi konuşamadım. Tılsım kraliçesi de gene benzer bir durumdan bahseder. Şöyle ki pratik destekleyici bir karakteri yansıtır. Güvenilir bir kişidir Tılsım kraliçesi. Bu yüzden istikrarı ve güveni simgeler aslına bakarsanız. E, ortaklık mali açıdan daha verimli ve daha getirisi yüksek bir zemine taşınabilir. Aynı zamanda bakımı ve gelişimi de simgeler. Bu ortaklık işinizi büyütmek, geliştirmek için doğru bir adım olacaktır der. Uyumlu bir işbirliğinden bahseder. Dolayısıyla bu kart da ortaklığı destekler nitelikte bir kart ve olması gerektiği gibi kartıyla çıkmış. Bakayım görünüyor mu buradan? Evet. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği bulun diyor. Kartın mesajı bu. Birbirlerini destekler nitelikteler. Bir önceki kart da aynı şekilde. Bu da ortaklık için uygun bir durumdan bahseder. Dolayısıyla hem yeni bir iş kurabilmek için, hem işinizi büyütmek ya da ne bileyim ben işte farklı bir firmayla ortak adım atacağınız konular olabilir. Bu tarz durumlarda da olumlu etkilere sahip olduğunu söylüyor bu durumun. Şimdi üçüncü sorumuz, bu duruma insanlar ilgi gösterir mi diye sorduk. İnsanların tepkisi ne olur? Bu sorunun cevabını arayalım. Şimdi bu işin bir potansiyeli olur mu? İnsanlar buna ilgi gösterir mi diye sorduğumuzda tılsımlar zaten böyle elle tutulur ve gözle görülür şeyleri, güveni simgeleyen kartlar olduğu için, dolayısıyla tılsım şövalyesi de benzer şekilde güvenliği ve istikrarı temsil eder. Bu şu demek, öyle bir izlenim bırakacağınızı söyler. Yani çevrenizde insanların algıladığı şey sizin güvenilir bir firma olduğunuz ya da güvenilir bireyler olduğunuz. Bu anlamda müşterileriniz sizin disiplinli ve kararlı olduğunuzu hissedecekler. Onların sizinle ilgili ya da firmanızla ilgili durumdan algıladıkları hal bu olacak. Bu noktada takdir göreceğiniz anlamını taşıyor. Uzun vadeli ilişkileri ve sadakati temsil eder Tılsım Şövalyesi. Bu anlamda da potansiyeliniz olan müşterilerle uzun vadeli bir arada bulunacağınızı ya da onlarla uzun vadeli çalışmalar yapacağınızı da gösterebilir. Çalışkanlık ve özverinin kartıdır. İşinize olan bağlılığınız, çevreniz ve işte potansiyel müşterileriniz tarafından da hissedilecek bir durumdur. Kısacası Tılsım Şövalyesi işinizi titizlikle, detaylara özen göstererek yaptığınızda potansiyelinizin yüksek olduğunu söyler. Bu anlamda müşterilerinizin güvenini ve hizmetinizden, ne tip bir hizmet sunduğunuzu ya da sunmayı planladığınızı bilmiyorum ama memnun kalacakları anlamına gelir. Kapı kartı ile birlikte gelmiş. Kapı da zaten size yeni anahtarlar sunacağını bu durumu söyler. Yani potansiyeli yüksek bir durumdan bahsediyor burada kartlar bana. Kupa kralı bize der ki duygusal ve olgunluğa sahipsiniz. Taçlandırmayla birlikte gelmiş. Kim olduğunuzu bırakın ve kim olmanız gerektiğinin gizemini kucaklayın demiş taçlandırma kartı. Kupa kralı ile beraber yorumlarsak
işinizde duygusal zekanızın yüksek olduğu anlamına gelir. İnsanlarla uyumlu ilişkiler kurabiliyorsunuzdur ya da onları etkileyecek bazı özelliklere sahipsinizdir. Liderlik ve empati duygularınız yüksektir. Bu öyle bir empati kurabilen bir lideri temsil eder çünkü. Bu anlayışla yaklaşarak ekibinizden ya da işte çalıştığınız insanların motivasyonunu sağladığınız bir durumdan bahsediyor olabilir. Ve bunu yaparak iş yerindeki ilişkilerinizi ya da müşterilerinizle ilişkilerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Destekleyici bir ortam kurmak konusunda çok başarılı olduğunuzu söyler. Sizi destekleyen ve size katkıda bulunan bir çevresel faktörden de bahsediyor olabilir. Bu kart aynı zamanda yaratıcılığını ve ilhamını temsil eder. İşte yaratıcı projelere başlangıç yapabileceğiniz, bu tarz projeler üretebileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Bunlar olumlu tarafları tabii. Olumsuz taraflarına gelirsek, duygusal yüklerinizin artabileceği bir süreç olabilir. Bu aşırı empati kurma durumu size zarar getirebilir. İşte daha fazla duygusal yük almak durumunda kalabilirsiniz ve bu sizin için bunaltıcı olabilir bir yerden sonra. Ve duygusal manipülasyona açık bir hal alabilirsiniz. Bu noktada dikkatli olmanıza işaret ediyor olabilir. Yani başkalarının duygusal manipülasyonlarına maruz kalma durumundan bahsedebiliriz. Olumsuz olarak bunu söyleyebilirim. Genel olarak Kupa Kralı işin olumlu yönlerinde duygusal olgunluk, liderlik, empati ve destekleyici bir durumdan bahseder. Olumsuz yönlerinde de aşırı yük alma, işte o empatiyle beraber başkasının duygularını kendi üzerine alma durumundan bahsedebilir. Bu noktada dengeyi korumanız gerektiği durumu söz konusu. İşte kim olduğunuzda değil, taçlandırma kartı da bunu yine destekleyerek gelmiş. Fakat tılsımlar sürekli şövalyeler, krallar ve tılsımlar. Sonuç kartında da tılsım kralı var. Oraya geleceğim ama işin özünde güçlü bir açılım ve bu süreçte umarım herkes uyumlanıyordur. Yani çok olumlu çıktığı için herkes uyumlansın isterim. Tabii ki uyumlandığınız yönlerini alın, uyumlanmadığınız taraflarını almayın diyeceğim yine. Çünkü bu bir kolektif açılım, bireysel açılım yapsaydık kişiye özgü farklı noktalarda farklı şeyler söyleyebilirdik. O anlamda hepinizde uyumlanmaması mümkün olmayabilir. Ama umarım çok olumlu şeyler olduğu için hepinizde uyumlanır. Taçlandırma kartı da yine bunu destekleyen bir kart olarak bazı durumlarda size bir uyarı vermiş. Kim olduğunuzda değil, kim olmanız gerektiği gibi hareket edin. Yani o duygusal sorumlulukların zaman zaman taşımamanız gerektiği ve birazcık daha keskin hatlarla duygularınızı değil de mantığınızı çalıştırarak hareket etmeniz gerektiğini söylemiş. Şimdi diğer karta geçersek. Şimdi 5. sorumuz, yapmamız gereken değişiklikler ne sorusu. Burada hakimiyet kartıyla tılsım dörtlüsü çıkmış. Ben yine kartı alamayayım, siz gülün. Şöyle şuradan kartları da size göstererek yorumlamak istiyorum. Evet. Şimdi tılsım dörtlüsü bize kontrol ve güvenlik arayışını simgeler. Aşırı derecede kontrollü olma isteği hissediyor olabilirsiniz ya da insanlara hakimiyet kurma durumunda olabilirsiniz. Kartın size uyarısı bu yönde başladı. Devamını getirirsek, kaybetme korkusu yaşadığınız bir süreçte hakimiyet kurarak bunu bir zaaf olarak görüp o zaafı göstermeme eğiliminde olabilirsiniz. Bu konuda uyarıda bulunuyor. Tutuculuğunuzu belli noktalarda gevşetmeniz gerektiğini, birazcık daha esnek hareket etmek gerektiğini işaret ediyor. Yani bu kart böyle hani manevi olarak bir pozisyonu kaybetme duygusuyla hareket etme halinden de bahsediyor olabilir. Burada risk almaktan çekinmemeniz gerektiğini vurguluyor. Yani bazen adım atma enerjisinde olduğunuz dönemlerde
risk almaktan kaçındığınız süreçler olabilir. Bu da sizin ileriye gitme durumunuzu etkiliyor. Yani şöyle bir durum var. Bırakmamız gereken şeyleri geride bırakmalıyız ve o konfor alanından zaman zaman çıkarak ilerlemeliyiz. Başka türlü ilerleyemeyiz diyor bu kart bize. Yani yeni fırsatlar keşfetmek için bu korkuyu aşmanız gereken bir süreçten bahsediyor. Kaynaklarınızı ve fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Yani hakimiyet kartlar o kadar güzel geliyor ki birbirlerini tamamlayarak devam ediyorlar. Hakimiyet de benzer şeyleri hissettiriyor zaten. Dolayısıyla bazı şeyleri zorlamadan, akışına bırakarak, yeni fırsatlar keşfederek, kaynaklarınızı ve fikirlerinizi paylaşmakta daha özgür hareket ederek, insanlara güvenerek bu noktada büyüme ve gelişim sağlayabileceğinizden bahsediyor. Bu kartın size olan tavsiyesi, hani yapmanız gereken ne var diye sorarsanız, kontrolü zaman zaman bırakın. Risk almaktan korkmayın. Yeniliklere açık olun. İnsanlarla bazı şeyleri paylaşmaktan kaçınmayın. Zaman zaman soru sormanız gerektiğinde soru sormaktan çekinmeyin. Bilmediğiniz noktalarda destek almaktan da çekinmeyin der bu kart bana. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Yani buna tabii bir ek de yapayım. Hakimiyet kartı biraz imparator kartıyla eşdeğer. Ego çalıştırdığınız durumlar olabilir. Ya da korkularınızdan dolayı ego çalıştırdığınız durumlar olabilir. Bu noktada bu kartlar size birazcık daha işbirlikçi olmanızı ve tutucu olmayıp sınırlarınızı birazcık daha esnetmeniz konusunda uyarıda bulunuyor. Bu şekilde kariyerinizde daha büyük başarılar elde etme şansına sahipsiniz. Bu noktada böyle bir mesaj verdi. Şimdi diğer soruma geçiyorum artık. Bu sefer gerçekten geçiyorum. Şimdi dünya kartı zaten çok güzel bir karttır. İlkbaharla beraber geldi. Bir zaman tanımıyla beraber geldi. Tamamlanma, büyüme enerjisinin aslında ilkbahar gibi daha göz önünde olacağını söylüyor. Bu tabi zamansız bir zaman için niyet ettiğimiz bir açılım. Her zaman dinlenilebilecek bir açılım olmasına rağmen siz bunu izlediğinizde ilkbahar dönemi sizin için önemli ve olumlu bir zaman dilimi olacak. Dünya kartına gelirsek güzel bir kartmış bu. Bu arada bu kartları bana kardeşim almıştı. Ona buradan teşekkür etmiş olayım. Onu da almış olayım. Şimdi konuya gelirsek genel olarak dünya kartı zaten olumlu bir karttır. Burada şöyle bir durum var. Sorumuzda almam gereken sorumluluklar olduğu için büyük sorumluluklar almaktan kaçınmayacağınız bir süreç olsun bu süreç. Yeni fırsatları kucakladığınız bir süreç olsun. Yani bir şeylere adım atmaktan, bir önceki kartla ve bütün kartlar aslında birbiriyle çok bağlantılı gelmiş. Uyum ve işbirliği sağlayacağınız bir süreçten bahsediyoruz ama alacağınız sorumluluklar küçük sorumluluklar olmayacak. Dünya majör bir kart. Yani hayatınızda geniş şeylere mal olacak bir adımdan bahsediyor. Ama bu adım olumlu bir adım. Yani belki kendinize zaman ayırmakta biraz zorluk çekeceğiniz bir süreç olabilir ama bu kart der ki önemli ve büyük işlere adım atacaksınız. Bu sorumlulukları almaktan kaçınmayın. Bu çünkü sizi başarıya ve bütünlüğe götürecek bir süreçten bahsediyor. Ve yeni başlangıçlar için, yeni bir dünyaya adım atmak için farklı kapılar açacak bir süreçten bahsediyoruz. İşlerinizi tam olarak kapsamlı bir şekilde planlayın. Detaylarına kadar planladığınız bir sisteminiz olsun. Kendi içinizde yeni başlayacağınız herhangi bir işle ilgili bunu yapabilirsiniz. Büyük resmi görerek stratejik kararlar almanız gereken bir süreçtesiniz.
Başarıya ulaşmak için stratejik düşünmeniz, sorumluluk almanız gerekiyor ve hani böyle büyük sorumlulukları almaktan da kaçınmadan, korkmadan adım atmanız gerektiğini işaret ediyor. Ve söylediğim gibi istediğiniz şey ilkbaharda sizin olacak. Yeniden doğuş, ruhsal yenilenme, sevgi ve gelişme ilkbahar demiş. Bu noktada yeni başladığınız şeylerin tamamlanma enerjisine gelmesi belki ilkbaharı bulabilir. Her tip proje için geçerli, daha önce de söylediğim gibi. Şimdi bu açılımın kalbinde geldiği için çok önemli ve aslına bakarsanız çok olumlu da bir kart. Sonuç kartı da aynı şekilde önemlidir ama tam merkezde gelen bu kart olduğu için yani olumsuz olan bir durum yok aslına bakarsanız. Zaten kartların tamamı tılsımlardan oluşan kartlar geldi. Tılsımlar çok ağırlıkta geldi. İlginç bir şekilde. Tılsımlar zaten maddi dünya ile alakalı şeylerden bahseder. Dolayısıyla sizin bereketli olacağınız bir süreçten bahsediyoruz. Buraya kadar gelen kartlar da aynı şeyi destekler nitelikteydi. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Beni neler bekliyor? Beni neler bekliyor sorusu. Yine bir tılsım kartı, tılsım altılısı. Ve yine ben kaldıramıyorum masadan onu. Neyse. Başardım. Beni neler bekliyor? Neler bekliyor? Hayatı ciddiye aldığınız ve belki bunalmış olduğunuz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz geçmiş dönemde. Merak kartı ile beraber gelmiş tılsım altılısı. Ama gelecek dönemdeki arayışlarınızın da bu geçmişte yaşadığınız konularla alakalı aslında size adalet arama duygusuyla beraber ya da yardım, destek alacağınız insanları seçerken böyle çok ince eleyip sık dokuduğunuz, insanlara güvensiz olduğunuz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ama sizi neler bekliyor sorusunda burada adil, dengeli bir ortam bekliyor. Maddi kazançlar bekliyor. Aynı zamanda çevrenizde olan insanlarla biraz daha paylaşımcı olacağınız yeni bir süreç bekliyor. Burada cömert olacağınız, insanlara yardım edeceğiniz, kendinizde bunu hissedeceğiniz bir süreç bekliyor size. Kazanımlarınızı paylaşacağınız bir süreçten bahsediyoruz. Başarılarınızı da paylaşacaksınız aynı zamanda. Çünkü sizi başarılı bir süreç bekliyor. Tılsım altılısıyla beraber. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz bu iş bana kazandırır mı? Durgunluk kartıyla beraber gelmiş. Yine şöyle kaydırarak alacağım çünkü masam kaymıyor ne yazık ki. Değnek sekizlisiyle durgunluk kartı gelmiş. Bu iş size kazandırır mı sorusuna cevaben. Yani kartın üzerinde de yazdığı gibi çok enteresan eşleşmeler var kartlar arasında. Diyor ki durgunluk yakında geçiyor. Bu dönemi kişisel gelişim için bir araç olarak kullanın. Bu süreç bitecek. Ve aynı şekilde değnek sekizlisi de benzer şeylerden bahsediyor. Çünkü değnek sekizlisi kartlar arasında hareket kartı, hızdan bahseder. Dolayısıyla burada cevap olarak işin hızlı ve dinamik gelişeceği bir süreçten bahsediyor. İşte yüksek enerji, verimlilik sağlayacağınız bir durumdan bahsediyor ve başarıyla tamamlanmaktan bahseden bir durum. Burada beklediğinizden de güzel fırsatlardan bahseder bu kart bize. Yani düşündüğünüzden de daha iyi sonuçlar elde edeceğiniz ani ve kazançlı fırsatlar sizi bekliyor. Bu kart diyor ki işinizde başarıya ulaşacağınız bir süreçten bahsediyoruz. Kazanç elde edeceksiniz. Yani bu noktada da aslında hızlı sonuçlar elde edeceğinizi, durağan enerjinin bittiği yeni bir sürecin sizi beklediğinden bahseder. Olumlu gelişmeler olacak hayatınızda. Şimdi diğer sorumuz işimi büyütmek için ne gibi teknikler kullanmalıyım? Nasıl ilerletmeliyim sorusunun cevabı bu da. İmparatoriçe ile içimizdeki çocuk çıkmış.
Aslına bakarsanız hepimiz kaybettiğimiz genel anlamda heyecanımız herhalde. Heyecanlı olduğumuz her işte başarı potansiyelimiz çok daha yüksek. Bu anlamda bu kart da, yani içimizdeki çocuk kartı da bana bu tarz şeyler çağrıştırdı. İmparatoriçe ile beraber yorumlarsak bu kartı. Bu kart bana der ki, yani imparatoriçe büyümeyi temsil eder. Yani olgunlaşmaktan bahsetmiyorum da bolluk bereket enerjisidir aslına bakarsanız. Besleyici ve destekleyici bir durumdan söz eder. Doğal bir büyümedir. İşinizi büyütürken biraz sabırlı olmanız gerektiğini ve akışınla ilerlemeniz gerektiğini söyler. İmparatoriçe ilham demektir. Yaratıcı, yenilikçi fikirlerden bahseder. Çünkü o zaten öyle bir kadındır. Sanatsal, estetik yönü olan bir kadındır. Aynı zamanda bunu kullanmanızdan bahsediyor olabilir. Yani müşterilerinizle çalışmalarınızda destekleyici ve besleyici bir yaklaşımın size iyi geleceğini de söylüyor olabilir. Bolluk bereketin simgesidir. Pozitif ve cömert olduğunuzda bolluk ve bereketi üzerine çekeceğiniz bir süreçten bahseder. İçinizdeki çocuk kartıyla beraber gelmesinde yorumlarsak eğer, çocuklar biraz olduğu gibi hareket etmeye ve cesur davranmaya meyillidirler. Yeni bir keşifte bulunurlar ve hayatı keşfettikleri bu süreçte adımlarını çok da planlayarak atmazlar. Sizin de böyle davranmanız, iç rehberliğinize güvenmeniz, hislerinizle adım atmanız gereken bir süreçten geçtiğinizde ve bu şekilde ilerlediğinizde olumlu sonuçlar alacağınızı söylüyor bu kart bana. İş ortamınızda duygusal bağlantılar kurmanın size iyi geleceğini de söylüyor. Aynı zamanda güçlü bir kadından destek almak da olabilir. Bu kartın anlamı. Son olarak sonuç kartına gelirsek. Genel anlamda çok olumlu çıktı zaten. Tılsımlarla dolu bir kart. Krallar ve büyük adımlardan bahsediyoruz. Sonuç kartında da ilahi zamanlama ve tılsım kralı çıktı ki çıkabilecek, sizin mertebenizi gösterebilecek bir kariyer açılımı için en olumlu kartlardan bir tanesi. Çünkü tılsım kralı zaten, yani söylenebilecek tüm olumlu şeyler aslına bakarsanız burada yer alıyor. Çünkü doğru zamanlamadan bahsediyoruz. Attığınız adımları doğru zamanlama içerisinde attığınız bir süreçtesiniz. Yani ilerlemeniz bu şekilde olacak kariyeriniz açısından. Maddi güvenlik, istikrar, başarı, işte bu kartın zaten daha önce tılsımlarda da söylediğim gibi benzer niteliktedirler. Çünkü toprak elementindeler ve elle tutulur, gözle görülür şeyleri simgeliyorlar. Dolayısıyla kazancınızın bol olacağı bir süreçten bahsediyoruz. Güvenilirlik ve sorumluluk aldığınız konularda başarıya ulaşma durumundan bahseder. Kaderin sizin için planları var ve siz o planları yaşadığınız bir süreçtesiniz. Zaten ilahi zamanlama da bu kartı destekler nitelikte geldi. İşinizde büyük başarıya ulaşmak için güvenilir liderlik vasıflarını kullandığınız, sabırlı olduğunuz bir süreçte adım attığınızda aynı zamanda her şeyin de doğru gerçekleştiğini göreceksiniz. Bunu vurguluyor olabilir. İşinizi büyütürken pratik olun, sabırlı olun, stratejilerinizi doğru planlayın ve ilahi zamanlamaya güvenin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bence çok olumlu bir açılımda. Tılsım kralı ve ilahi zamanlamayla bitiriyoruz. Ve dünya kartını da üzerine koyarak göstereyim. Bütün kartlar birbirini tamamlar nitelikte geldi. Ve bu dönemde atacağınız her ne kadar kiminle uyumlandığını bilmiyorum ama bu süreçte atacağınız adımlar size
büyük ve olumlu sonuçlara götürecek. Adım atmaktan kaçınmayın diyor kartlar buna. Kartlarda tılsımlar çoğunlukta. Tılsımlar zaten maddi dünyayı temsil ettiği için burada olumlu sonuçlardan bahsediyoruz. Genel anlamda çok olumlu buldum ben. Umarım siz de beğenirsiniz. Ayrıca lütfen abonelerimi sayıyorum. Bu sebeple şu anda bu videoyu çekerken sanırım 31 abonem falan var. İzlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğene tıklayıp abone de olursanız çok mutlu olurum. Yakında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.